Bir tane takipçi de evime aldım, kocamı ne ara aldım onu bilmiyorum demişti. Sanırım en çok güldüren cevap da beni o oldu. Herkese merhabalar, ben Hale. Beni Instagram'daki Türk İş Minimalizm hesabından da tanıyor olabilirsiniz. Genelde bu kanalda minimalizm ve sürdürülebilir hayat üzerine videolar paylaşıyorum. Bugünkü video ise Instagram'da çok yakın zamanda bitirdiğimiz Türk İş Minsk Game Ekim'le ilgili. Bugün 31 Ekim. Ekim ayı boyunca sürdürdüğümüz Türk İş Minsk Game Ekim'in sonuna geldik. Bu Türk İş Minsk Game ile beraber 31 günde 496 yani neredeyse 500 tane eşyayı elden çıkarmış olduk. Peki neleri elden çıkardık? Amacımız tabii ki çok çıkarmak değil. Amacımız bizi sadeliğe götüren yolda evimizde gereksiz halde duran, bazen varlığından bile haberdar olmadığımız çekmecelerde takılı kalan ya da dolaplarımızı dolduran, işte üstümüze olmayan kıyafetler gibi bizi sadelikten uzaklaştıran eşyalar. Peki neden bunu gün gün yapıyoruz da bir günde yapmıyoruz? Çünkü birincisi bunu bir günde yapmak ya da birkaç günde yapmak sizi çok yorar ve bir yerden sonra sadece laf olsun diye elden çıkarmaya ya da tam tersi elinizden çıkarmaya kıyamamaya, elde tutmaya başlarsınız. Bir diğeri de bu kadar çabuk çıkarttığınız zaman bunları sadece torbalara koyup dışarıya koyabilirsiniz. Yani bu kadar şeyi nereye koyacağım çıkan şeyleri diye. Halbuki gün gün ilerlediğinizde elinize çıkan şeyleri bu bana yaramıyor ama kimin işine yarar? Bunu bağışlayabilir miyim? Başka ikinci el bir platformda satabilir miyim? Ya da ne bileyim bir şeyle takas edebilir miyim? İleri dönüşüm yapabilir miyim? Bir yere götürüp uygun bir şekilde geri dönüştürebilir miyim gibi soruları sindire sindire sorup cevaplayabilmeniz. Bunun orijinalinde kendinize bir partner bulup bunu bir yarışma gibi yapıyorsunuz. Ama ben herkese kendiyle yarışmaya davet ettim. Amacımız her gün bu oyuna sadık kalarak devam etmek ve elimizdeki eşyaları böylece sorgular hale gelmek. Tabii bunun sonucunda da sadece elden çıkarmak konusunda değil, alışveriş konusunda da bilinçlenmek ve bundan sonra bir şey alırken gerçekten bu bana lazım mı diye sorgulamak. Çünkü evinizdeki o kadar şeyi görüyorsunuz. Bunları her elden çıkartırken aslında aklınıza ben bunu ne zaman almıştım ya da bu bana nereden geldi, hediye miydi, paramı verdim aldım diye bu sorgulamalara giriyorsunuz. Ve umuyorum ki bu sorgulamalardan da herkes kendine düşen payı alıyor ve bundan sonraki alışverişlerinde daha dikkatli olmaya karar veriyor. Benim için bu oyunun en güzel yanı da bu. İlk günler yani 1, 2, 3 falan derken çok basit oluyor. Kimi zaman cüzdanınızdaki bir kart vizit fazlalığını eliyorsunuz ya da çantanızdaki çöpler birikmiş oluyor. Onlardan kurtuluyorsunuz. Sonra evde bir iki tur atıyorsunuz, çekmecelere bakıyorsunuz. Belki giymediğiniz şeyler zaten dolabın bir köşesinde hep aynı yerde olmuş oluyor. İlk günler kolay geçiyor. Ama 20'li günlere geldikten sonra o son 10 günde işte asıl bence zorluk orada başlıyor. O zaman artık böyle evdeki bariz kalabalıklar gitmiş oluyor ve siz evde turlar atmaya başlıyorsunuz. Baktığınız yerlere tekrar tekrar bakıyorsunuz ve diyorsunuz ki acaba daha elden ne çıkarabilirim? Bir şeyi elinize alıyorsunuz. Mesela benim için en zor durum kitaplar olmuştu. Kitapları en sona bıraktım. Çünkü kitaplarımdan çok vazgeçebileceğimi düşünmüyordum. Ve benim hikayemde ben biriktirdiğim Fransızca kitapları mesela elden çıkardım. Çünkü seneler boyunca işte Fransızca dersleri aldım, hem okulda aldım hem özel ders aldım. Bu Fransızcaya çok yatırım yaptım. Ama açıkçası üzerine ben hiçbir şey tekrar koymadım. Hayatımda da gereksinim duymadım. Dolayısıyla sonrasında aldığım Fransızca kitaplar hep bir kenarda durdu bir gün okunmak için. Hep pratik yaparım diye aldım. Bu arada böyle seyahatlerden ya da böyle sahaflardan çok da güzel kitaplar topladım. Ama kullanmaya gerileyen Fransızcam hiçbir zaman bu kitapları okumamı el vermedi. Dolayısıyla ben de en sonunda kendimle yüzleştim ve bu kitapları elden çıkardım ki herhalde sayıları 20-25 kadardı. Son günlerdeki 25. ya da 26. günü böyle kapamıştım. İşte benim kendimle yüzleşmem, Fransızcamın gerilediğini kabul etmem ve şu anda buna bir yatırım yapmayacağımı anlamam gibi. Siz de belki mutfakta ya da ne bileyim başka bir odada, belki bir hobinizde artık bu işten vazgeçtiğinizi kabullenebilirsiniz. Kendinizi sorgulamak, neyi gerçekten sevdiğinizi, neyi sevmediğinizi,
neye artık ilgi duymadığınızı görmek için güzel bir test. Oyun boyunca gelen enteresan sorulardan biri de şöyleydi. Mesela işte çoraplarını elden çıkarmış. 2 tane çorap, bir çift yani. Tek mi sayılmalı, 2 mi? İşte bir fırça seti, içinde 5 tane var. 5 mi sayılmalı, tek mi gibi. Böyle sorularda cevabım hep aynıydı. Siz nasıl isterseniz öyle. Çünkü bu okey, oyun dedik, bu bir motivasyon aracı dedik. Ama bu böyle kuralları kesin kes konmuş, işte denetlenen falan bir şey değil. Bu sizin kendinizle yaptığınız bir şey. Yani siz onu o gün 5 tane saymak isterseniz, beşlik bir fırça setini, okey 5 tane sayın. Önemli olan istikrarla beraber ilerlemeniz ve 31 günü tamamlamanız ya da o ay 30 gün sürüyorsa bir aylık olduğu için 30 günü tamamlamanız. Sadece sadeleşmek için bir araç. Bunu böyle 2, 1 falan saymak dışında gün gün gidenler de oldu düzenli bir şekilde. Ya da hafta sonları vakti olduğunda bir yere odaklanıp işte Marie Kondo'nun, hep aynı örneği veriyorum, Marie Kondo'nun önerdiği gibi diyelim evdeki bütün kıyafetleri ya da bütün kitapları ya da bütün işte kapları, kacakları bir araya toplayıp birkaç günü birden çıkaranlar da oldu. Özellikle ilk günlerde sayılar düşük olduğu için genelde insanlar bir gün oturup işte 4-5 gün bir kere de yapıp fotoğraflayıp benimle öyle paylaşmayı tercih ettiler. Evinizi böyle oda oda gezmek, döne döne dolaşmak size aynı zamanda kenara köşeye saklanmış eşyalarınızı bulmak için de bir fırsat tanıyor. Bu anekdottan aslında başka bir videoda, dünyadan challenge'ları anlattığım videoda bahsetmiştim. Nisan ayında ben bu challenge'ı yaparken, demin de söylediğim gibi kitaplara da aldığımda, kitaplarının arasında bir yurt dışı seyahatinde Viyana'dan böyle bir müzenin hediyelik eşya dükkanından aldığım katlanabilir özel tasarım vazoyu bulmuştum. Benim için vazo o kadar değerliydi ki o zamanda, o seyahate gittiğimde çok hoşuma gitmişti şekli şemali. Ben bunu kendi evime çıkınca kullanacağım demiştim ve o zamanlar ailemle yaşıyordum. Günler geçti. O böyle bir şeylerin arasında kalmış. Taşınmalarda vesaire de hiç dikkatimizi çekmemiş. Demek büyük kitapların arasına sıkışmış. Sonunda ben bütün kitapları tekrar bir elden geçirdiğimde gizli hazinem olan vazoma kavuştum. Kimisi çatal bıçaklarını kıyamaz, misafire saklar. Kimisi özel tabaklarını misafirlere saklar. Benim durumum da bu. Bu vazo olmuş. Oyuna katılanlar oyun boyunca bana gün gün elden çıkardıklarını fotoğraflayıp bazen DM'den yolladılar, bazen kendi Instagram hikayelerinde paylaşıp beni etiketlediler. Ben de onları her gün farklı bir kişi olacak şekilde paylaşmaya çalıştım. Hepimiz için enteresan bir deneyim oldu. Birçok kişi şöyle mesajlar attı. İnsanların evlerinde neler varmış diye. Herkesin hikayesi farklı tabii. Herkesin ev ortamı, dinamiği. Ama böyle fikir versin. Mesela siz o gün çoraplarınıza bakarken başka biri belki CD'lerini ayıklıyordur. İşte böyle böyle size fikir vermesi için bunları paylaştım. Sonra da evlerde neler varmış diye sorular demiştim. Bu soruyu duyunca dedim ki elden çıkardığınız, ya ben bunu nasıl almışım ya da evde olduğuna haberim bile yoktu dediğiniz en ilginç şey ne diye sordum. Çok enteresan cevaplar aldım. Mesela çeyiz yaparken işte aslında asla günlük hayatında kullanmadığı, senelerdir dolapta duran enteresan pembe çeyiz takımları, işte sunum takımları, özel tabaklar, e, bir çorba kasesi durumu var. Yemek takımlarıyla gelen çorba kasesi. Aslında kimse onu kullanmıyormuş. Ben kendi küçüklüğümden hatırlıyorum. Bizde çorba mutlaka onda sofraya gelirdi ama artık işte herkes mutfakta kaselere koyup getiriyor bizim evde. Pek çorba kasesinin ortaya çıktığını ben de senelerdir görmüyorum açıkçası. Bizim evde zaten yok da annemde yemek yediğimden örnek veriyorum. Onun dışında hiç makyaj yapmazken evine deli gibi kozmetik malzeme alanlar, kendi zevklerine veya evlerindeki eşyalarına uymazken sırf şekillerini, tasarımlarını beğendikleri için değişik biblolar, askılıklar vesaireler alan, asla tarzları olmayan kıyafetleri sadece marka diye ya da indirimde diye alıp dolaplarında uzun zamandır saklayanlar genelde aslında yani hepimizin başına gelen klasik hikayeler paylaşıldı benimle. Çok farklı bir eşya çıkmadı ama bu da hepimizin benzer hataları yaptığını göstermek için iyi bir yol oldu. Bir tane takipçi de evime aldım, kocamı ne ara aldım onu bilmiyorum demişti. Sanırım en çok güldüren cevap da beni o oldu. Bir de nereden başladıklarını sordum sadeleşmeye. Burada cevap oldukça aynı çıktı. Büyük bir çoğunluk kıyafetler ve mutfaktan başlamış. Aslında genelde kıyafetler, daha sonrasında da mutfağa ilerlemişler. Mantıklı, en çok eşyanın toplandığı alanlar da buralar. Oyuna katılanlar paylaşımlarını Instagram'da sürdürdükçe
Etraflarını da etkilemeye başladılar. Onların da çevresindekiler başladı. En güzeli de kendi evlerindeki diğer bireyleri etkilediler. Benim için de öyle olmuştu. Ben başladığımda 20'li günlerde 2 günü eşimin kıyafetlerinden yapmıştık. Bu şekilde işte evin kızı yapıyorken annesi etkilenenler, anne kız devam edenler ya da eşlerini etkileyenler oldu. O da güzel bir yayılım oldu bizim için. Güzel bir sadelik hareketi başlatmış olduk. Videoyu oyuna katılan Özlem Hanım'ın sözleriyle bitirmek istiyorum. Özlem Saraç Özcan hem bir oyun yazarı hem de Instagram'da sağlıklı yaşam üzerine tarifler paylaşıyor. Onun sözleriyle kapatalım. Bu temizlik sahip olduklarıma bambaşka bir açıdan bakmamı sağladı. Bir kere düşündüğümden çok daha fazlasına sahip olduğumu gördüm. Hiçbir şeye ama hiçbir şeye ihtiyacım yokmuş. Bir bolluk bereket hali geldi hayatıma. Bazı şeylerden vazgeçmek, vazgeçememek, hizmet etmeyene ısrarla tutunmak, bir boşluğu doldurmak gibi nice duygusal anlarda da yakaladım kendimi. Ne çok görünmez zincirimiz, taşıyacağımızdan fazla yükümüz olduğunu fark ettim. Açılan boşluklarla bana yer açıldı. Bir yerden başlayan temizlik dalga dalga hayatıma yayıldı. Şimdi hayatım sadece sevdiklerim ve beni mutlu eden parçalarla dolu. Bana daha fazla alan, daha özgürlük, daha çok ışık. Nereye baksam iyilik, güzellik. Umarım siz de uygun olduğunuz bir zamanda bu hareketi kendiniz ya da arkadaşlarınızla beraber yapabilirsiniz. Biz bunu ilk Nisan ayında yapmıştık. Biz Nisan ayında tamamladıktan sonraki aylarda kendi başlarına yeni ay başlangıçlarında bunu yapanlar ve paylaşanlar çok oldu. Sevgili Sebla Tanık'ı hatırlıyorum. Annesiyle beraber gün gün 30 gün boyunca evlerinden beraber toplamda 1000'e yakın eşya çıkardılar. Evlerine ne kadar ferahladığını varın siz düşünün. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğene tıklamayı, lütfen abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.